Şunu da bir okuyayım da. İntikam. Cadılar, devler, 13 krallıktaki entrikalar ve hainliklerle dolu, nefesinizi kesecek fantastik bir macera serisi başlıyor. 92 sayfa. Selam olsun sizlere, kadim mavi alevin hizmetkarları. O gün yaklaşmakta, koruyucu uyandı uykudan, fesatlık vakti geldi de çattı. Sizce ne yapmalı? Huzur bu topraklarda gün ışığına umut bağlayanlarındır. Gün ışığını gökten el çekmeye başladığında geçmişin izleri açığa çıkar ve Belen kadim alevin karmaşasında bir yolculuğa çıkar. Umut ışığı bu topraklarda yitip giderken karanlık günlerin şafağında bir seçim yapmak zorundadır. Gün ışığının asla uğramadığı topraklarda kara ruhu acı çekerken büyücü Venkara olan sadakatini sorgular. Yollarda bir ömür sürüklendiği çorak topraklar ona kucak açmıştır. Karanlıkta acı çekenlerin uğrak noktası Karadağ geçidi, yollarda bir ömür yemin eden tarafından korunurken aşılmaz denilen lanetli Karadağları geçebilmenin bir yolu var mıdır? Yoktur. Şunu da hadi neyse bunları almayacağım. Ben Amazon'dan devam edeyim. Uzun yürüyüş. Kazanan hayatta kalır, hayatta kalan kazanır. Geri dönüş asla. Yakın bir gelecekte Amerika çöküşün eşiğindedir. 16 yaşındaki Ray Garrity her yıl düzenlenen acımasız uzun yürüyüşe katılmak üzeredir. Kurallar basittir. 100 genç gece gündüz demeden saatte en az 4 mil hızla yürümek zorundadır. Durmak, yavaşlamak ya da yardım almak yasaktır. Her yavaşlama bir uyarı getirir. 3 uyarıdan sonra oyun sona erer, sonsuza dek. Bu yarışta bitiş çizgisi yoktur. Kazanan sadece hayatta kalan son kişidir ve ödül hayatın boyunca istediğin her şey senindir. Oo. Ama bazı yürüyüşler sadece ayaklara değil, ruhlara da ağır gelir. Usta anlatıcı Stephen King'den sarsıcı bir distopya. 322 sayfa. Vay be. O baya güzel bir şeydir büyük ihtimal yani. Kitabı bitirdikten sonra filmini de izledim. Kesinlikle kitap çok daha güzel yani genelde. Heyecan verici, bakıcı şekilde ilerliyor. İyi okumalar dilerim. Bildiğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplardan fazla sürpriz yapmayan konusu ile sonu belli bir kitap. Yazarın fazla yorulduğunu sanmıyorum. Böyle büyük bir yazara bu kitap eğlencelik gelmiştir. Öylesine tavsiye edemiyorum. Kitap çok güzel ve korunaklı bir şekilde geldi. Kitabı bitirip kapağını kapattığım gibi yoruma geldim. Son sayfaları ağlamaktan okuyamadım. Uzun bir yolculuktan dönmüş. Kitaptaki karakterlerle yolculuk yapmış gibiyim. Öyle bir anlatımı vardı ki okumadığımda izledim sanki. Yani yanlış hatırlamıyorsam Uçurtma Avcısından beri evet hiçbir kitapta ağlamadım herhalde yani. Ağlayabileceğimi de zannetmiyorum yaş geçtikçe daha fazla ağır kitaplar okudukça bilmiyorum yani eklesem mi? Son yürüyüş. Yani şimdi şöyle bir şey var, Stephen King'den aslında daha fazla merak ettiğim kitaplar da var. O yüzden dursun bakalım şimdilik. Takip ettiğim Türk yazarlar var. Onlara da bakayım, kapatayım. Kendimi de fazla masrafa sokmayayım. Orkun Uçar. Hepsi var zaten genelde de. Fare gitti. Karı gitti. Opus, Metal Fırtına, Zifir, Metal Fırtına 2, Roket, Bilim Kurgu Öykü Seçkisi. Bu bir tatbikat değildir. Ne alaka? Metal Fırtına'yı kim yazdı? Şu fiyata bak. 890 TL. Yani bulunmuyor diye de bu kadar olmaz yani. Metal Fırtına 3 Kızıl Kurt 750 TL. Allah'tan var bunlar bende yani. Absentuyum, Sin, Sarı İstila. Yüksek doz gelecek. Kızıl Vaiz, Tengri, Kölz.
Derin İmparatorluk yok. Yeni bir kitabı yok. Metal Fırtına'nın ilk kitabını beraber yazdıkları Burak Turna. Sonradan çok farklı bir adam oldu ama Sevr Lozan aynı anlaşmalar. Ha, bu kitap yok bak bende. 162 TL. 99 İstanbul düştü var. Gerçeklikten kaçış mı? O da yok. Sevr Lozan. Gerçeklikten kaçış yok. 1909 İstanbul düştü. Aynı antlaşmalar. O var. Çanakkale'nin gizlenen gerçeği. Metal Fırtına 2. Kurtuluş var. Metal Fırtına 8. Hakikat muhafızları var. Metal Fırtına 3. Sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü. O neymiş lan? Senden önce senden sonra Metal Fırtına 4. Bir kış gecesi Metal Fırtına 6. Metal Fırtına 7. Metal Fırtına 5. Süleyman Operasyonu. Hepsi var. Türkiye Cumhuriyeti. Başka bir kuruş. Metal Fırtına 3. 2. Nükleer darbe. 3. Dünya Savaşı. Parvus'un askerleri. Osmanlı'nın gizlenen işgali. Çanakkale'nin gizlenen gerçeği. Bunların hepsi var. Bir Geran. Evet bunların hepsi var bende. Şu ikisi yok. Bakayım neymiş bunlar. Sevr Lozan. Asırlık tartışmanın sonu. Bu kitap 100 yıllık bir tartışmaya son noktayı koyuyor. Yıllardır ideolojik tartışmaların sebebi haline gelen Sevr ve Lozan antlaşmaları Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli kilometre taşları. Yazar Burak Turna, Lozan Antlaşması'nın 100. yılında Sevr Antlaşması ile madde madde karşılaştırdı. İçeriklerini, kapsamlarını ve uygulamalarını irdeledi. Her iki antlaşma da imzalandıkları dönemin siyasi dengelerine göre şekillenmişti ama birçok ortak noktaları vardı. Lozan Antlaşması'nın 143 maddesinin büyük bir kısmının tam 126 maddenin Sevr Antlaşması'nda da yer aldığı açıkça görüldü. Yani herkesin bir şeyler bildiği ama hiç kimsenin de açıp okumadığı şeyler bunlar büyük ihtimal. Ben dahil. 10 maddesinin ise doğrudan Sevr'in uygulamaları olduğu fark edildi. Yani bu iki antlaşma birbirinin yansıması, hatta aynısıydı. Elinizdeki çalışma her kesimden okur ve tarihi doğru öğrenmek isteyen her akademisyen için referans alınacak bir başvuru kaynağı. Ekleyelim. Çok güzel tarihi bir bilgi kaynağı ve okunması için akıcı bir şekilde yazılmış, tavsiye ederim. Lozan ve Sevr anlaşmaları taban tabana zıttır. Tabi bunun için tek tek maddeleri okumak da mümkün. Her iki anlaşmanın ne sonuçlar doğurduğuna bakmak da. Böyle bir yayın evi tarihçi vasfı olmayan birini nasıl kitap bastırmış, o da ayrı bir konu. Burak Turna farkındayım yaratmak 100. yıl geçse bile gerçeklerin gün yüzüne çıkması gibi bir özelliği vardır. Komple teorileriyle yazılmış ve gerçek tarihle ilgisi olmayan ve popüler olmak için yazılmış yazılar. Şimdi bu kitabı okuduğunda da kitabın doğru söyleyip söylemediğini bilmek için de bu konuda bilgili olmak lazım yani. Of, sırların sırrına bak ya. 406 lira ne demek ya? Neymiş bu? Devlet lisesi mezunu yalanlardan ve o yalanların getirdiği kölelik zincirlerinden kurtulmak, bir bakıma içine kapatıldığı gerçeklerden kaçmak isteyen bankacı Ferdi, ekonomik krizin sonuçlarıyla yüzleşir ve işsiz kalır. 21 gün süresi ve önünde iki yol vardır. Ya diğerleri gibi yeni bir iş bulup ruhunu teslim edecek ve sentetik bir gerçekliğin içine batacaktır.
ya da imkansız bir hayalin içinde kendini belirsizliğe bırakacaktır. Ferdi bir anda karşısına çıkan hayali ve belirsizliği seçer. Pera'nın estetik atmosferinde yabancı özel kolej mezunu Gizem'le karşılaşmak onun için hiç beklemediği bir sürecin başlangıcı olur. Ferdi uyanmış ve bir kabus gördüğünü fark etmiştir. Kendi gerçekliğinden kaçmak için sığındığı hayali onu hiç bilmediği sulara doğru sürüklemeye başlar. Bankacı Ferdi çok önemli bir soruyu cevaplamak zorunda kalacaktır. Gerçeklikten kaçmak mümkün mü? Burak Turna böyle uzun zamandır bu tarz kitaplar yazmıyordu ama fiyatı çok 360 TL olmaz. Sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde 2018 Nobel Edebiyat Ödülü. Janina uzak bir Polonya köyünde karanlık kış günlerini astroloji çalışarak, yıldız haritalarını inceleyerek, William Blake'in şiirlerini tercüme ederek ve varlıklı Varşova sakinlerinin yazlık evlerine göz kulak olarak geçirir. İnsanlar yerine hayvanlarla vakit geçirmeyi tercih eder. Fazlasıyla tuhaf ve münzevi tavırları kimilerine göre kaçıklıktır. Bir gün komşusu Koca Ayak gizemli bir şekilde ölü bulunur. Gelecek günler daha da tuhaf ölümleri beraberinde getirir. Şüpheler ve soru işaretleri yükselirken Janina, tuhaf teorileriyle kendini soruşturmanın göbeğine yerleştirir. Birileri ona kulak verseydi her şey böyle mi olurdu oysa? Sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde tuhaf bir gerilim masalı, bir kara komedi, her şeyiyle kendine özgü bir hikaye, akıl sağlığı ve çılgınlık, suç ve adalet, doğa ve insan arasındaki karanlık sınırların kışkırtıcı bir keşfi, çağdaş Polonya edebiyatının en güçlü sesi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk'tan baş döndürücü bir roman. Muhteşem bir yazar. Yorum var mı bizim Türklerden? Amazon'a yıldızım 5 ama kitap yüzeysel felsefi anlatılara tahammül edemiyorum. Bıraktım. Ha, mükemmel demenin eksik kalacağı olağanüstü bir kitap. Her satırı alıntı yapmak istedim. Herkes sevmeyebilir, herkese hitap etmeyebilir ama bekar yalnız bir kadınsanız ve hayvanları seviyorsanız hayatınızın kitabı bile olabilir. Çok güzel bir kitap. Hayvan hakları, vejeteryanlık, veganlık, avcılık ve astroloji konuları etrafında şekillenen bu kitap daha önce benzer konuda okuduğum kitaplardan farklı, basit fakat akıcı anlatımıyla bu konular üzerindeki hassasiyetleri başarılı bir şekilde işlemiş. Başka şey var. Saygın Ersin var. Yeni bir kitap yazdı mı? Hepsi Ateş ve Bedel. Pir Lezzet. Ne alaka ya? Selman Kayabaşı. Yok ha şey vardı. Kün diye bir kitap vardı. YouTube'da yorumlarda görmüştüm. Hı, Sezgin Kayman.
Niye bu kadar pahalısınız ya? Çok pahalı çok. Bayezid Akman var. Beyazıt mı yazılıyor? Atatürk'ü alacaktık. Şey bitmiş. Evet, sepete gidelim ne eklemişiz. Sevr Lozan, Height, Prosper'in İblisi, Mesaj, Gölgelerin Efendisi 18, Gölgelerin Efendisi 17, Gölgelerin Efendisi 16, Gölgelerin Efendisi 15, 8 kitap 1329 TL. Yani şu ara hiçbir şekilde alamam. Şeyi merak ettim ya. Suçlu Zevkler, Gülen Ceset, Lanetliler Sirki. Her sene bir tane bak. Kaçık Kafe, Kanlı Kemikler, Ölüm Dansı, Yanmış Kurban. Benim bak Suçlu Zevkleri 93 yılında basmış. Bir de Kaçık Kafe okumuştum 96. Kanlı Kemikler, Ölüm Dansı, Yanmış Kurban, Mavi Ay 9, Karacam'dan Kelebek 10, Zincirlenmiş Narkisos 11, Gök Mavisi Günahlar 12, Şeytani Düşler 13, Leopara'dan Micah 14, Ölümcül Dans 15, Harley Quinn Ölüm Cezası 16, Karakan 17, Günah Pazarı 18, Flört. Bak sonrası bu baya eski bir şey galiba. Alalım. Severus Snape'in kaliteye bak lan. Ben bunu bir izlerim bir ara ya. Suçlu Zevkler 2, Gülen Ceset 3, Lanetliler Sirki 4, Kaçık Kafe 5, Kanlı Kemikler 6, Ölüm Dansı 7, Yanmış Kurban 8, Mavi Ay. Bir de 8,5 varmış yani çevrilmemiş bak.
9 Karacam'dan Kelebek, 10 Zincirlenmiş Narkisos, 11 Gök Mavisi Günahlar, 12 Şeytani Düşler, 12,5 varmış çevrilmemiş, 13 Leopara'dan Mikah, 14 Ölümcül Dans, 15 Harlequin Ölüm Cezası, 16 Karakan, 17 Günah Pazarı, 18 Flört, 19 Kurşun, 20 Ölüm Listesi, 20,5 varmış çevrilmemiş, 21 Ölü Öpücük, 22 Felaket, 22,5 ve 22,75 varmış çevrilmemiş, 23 Jason, 24 Ölü Buz, 24,5 var çevrilmemiş, 25 Kızıl Ölüm, 26 çevrilmiş, 25,5 çevrilmemiş, 26 Yılan, 26,5 çevrilmemiş, 27 Beklenmedik Darbe, 28 Rafael, 29 Smolder, 30 Sly. Yani her yerde efsane Kasım diyor da bilmiyorum ben. Neyse bu kadar yeter. Zaten kapkaranlık olmuşum. Gerçi önemli olan ben değilim, kitaplar. Bu böyle kalsın. O listeyi yapamayacağım zaten de. En azından bu kendimce listeyi kaydetmiş oldum. Buraya kadar izlemeyeceğinizi biliyorum. İzlerseniz de buraya kadar geldiyseniz abone olun bir zahmet.